Herkese efsaneler ülkesi Sri Lanka'dan selamlar. Dün akşam itibariyle Sri Lanka'ya ulaştım. Ama başkent Colombo'da hiç beklemedim. Direkt buranın simge yapılarından Sigiriya'nın olduğu bölgeye geldim. Ve birazdan bu bölgeyi keşfedeceğim. Hadi başlayalım. Bu arada geldikten sonra bu hosteli bulduk. Böyle doğanın içerisinde çok güzel bir hostel. Geceliği $5 buranın. Yolda giderken bir anda bir fil görmeniz çok olası burada. Bu Sigiriya Kayası'na giriş ücreti yabancılar için $30. Biletinizi müzenin içerisinden alabilirsiniz. Biletimi aldım, şimdi devam ediyorum. Burada ayrıca burayı ziyarete gelen birçok yerli turist de var. Ve kayaya ulaştım. Harika bir görüntü var. Burası eskiden bir krallığın merkeziymiş ve bu kaya krallığın sarayı olarak kullanılıyormuş. Daha yakın dönemlere kadar buraya girilmesi yasakmış çünkü burada gördüğünüz gibi vahşi bir doğa var. Eğer düzenlenmese bir hayvanın saldırması çok olası. Ve devam ediyoruz. Burada böyle garip şeyler satan bir satıcı var. Ne sattığı konusunda bir fikrim yok. Sadece açmamızı istiyor. Buna sihirli bir kutu dedi. Bakalım ne kadar sihirli. You can open the secret places. It's really nice. See? The open places, secret place. That's great. How much is it? Different boxes, different prices. The small one? Rupees or US dollars, Rupee. Danish pounds. 8,000. It's really cool actually. It's really nice, yeah. Look other side. Like, Because you know, so Yani şu küçük olan için $20 istiyor. by Timber Corporation, this would buy. Büyükler tabii daha fazla. Şimdi bu büyük olan için $20 istiyor ama yine fazla. Devam ediyoruz. stupid tourist. Çıkmaya devam ediyorum. Ama biraz yorucu. Bakalım. Devam ediyoruz. Kendi dinlerinde teşekkür ederim nasıl denir? Onu öğreniyoruz. Nandri. Thank you. Teşekkürler demekmiş. Hava burada gerçekten çok sıcak. Çok yoruldum ama devam ediyoruz. Arıların saldırma tehlikesi var diyor burada. Kayanın dibine ulaştık. Çok az bir yolumuz kaldı.
İki arkadaşla Sri Lanka'yı geziyoruz. Veya en azından bu şehri beraber geziyoruz. Bir tanesi Pakistan asıllı ama Danimarkalı. Diğeri de Medineli, Suudi Arabistanlı. Şu an Sri Lankalılardan bazı önemli kelimelerin karşılığını öğreniyorlar. Güzel, çirkin, teşekkür ederim gibi. Because also already like a mix from Arabic mix from Farsi. Devam ediyorum. Neredeyse ulaştık. Ve sonunda tepeye ulaştım. Tepede çok güzel bir manzara var. Her taraf yemyeşil. Bu arada biz kendi medeniyetimizde, kendi kültürümüzde, bizim tarih kitaplarımızda, coğrafya kitaplarımızda bu bölgeye Sri Lanka değil, Serendip demişiz. Buranın bizim kültürümüzdeki adı Serendip. Serendip adası. Serendip'in anlamı Kayalar Adası demek. Ayrıca sanırım Hint alt kıtasında buraya Seylan da deniyor. Bu da yine burası için bugün kullanılan isimlerden. Yani buraya Sri Lanka, Serendip veya Seylan ülkesi diyebiliriz. Burada gezimi tamamladım, artık dönüyorum. Şimdi bu Aslan Tepesi'nden ayrıldık. Aslan Tepesi'ni gören başka bir manzara noktasına gidiyoruz. Bu tuktuğu kiraladık. Bu tuktukla gideceğiz. Ve ulaştık. Buranın adı Pidurangala. Aynı zamanda tapınak da varmış içeride. Devam edelim. Tapınak burası. Buradan geçmeniz için ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Uzun bir tırmanışın ardından tepeye ulaştım. Gelmek çok kolay olmadı. Şu an burada bir sürü turist var. Aynı zamanda böyle Budist rahipler de yine ziyaret için buradalar. Manzara gerçekten çok iyi. Kanaatimce eğer Sigiria'ya, şu Aslan Tepesi'ne çıkılırsa bence buraya da gelinmeli. Şu an gün batımını izlemek için buradayız.
Herkese yeni bir günden selamlar. Şu an Adem Tepesi'ne yakın bir yere geldik. Gece saat 3 ve Adem Tepesi'ne tırmanmaya başlıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk olacak. Biraz yorucu olacak ama sanırım değecek. Hazreti Adem'in cennetten geldikten sonra dünyada ilk geldiği yer olarak inanılan bir yer burası. Devam edelim. Daha sonra ayrıntıları konuşuruz. Yolun başlangıcında, tırmanışın ilk aşamasında böyle hem hediyelik eşya alabileceğiniz veya yemek, içecek ihtiyacınızı tedarik edebileceğiniz dükkanlar bulunuyor. Devam edelim. Ve artık düz bölüm bitti. Artık merdivenler bölümüne geçtik. Haydi bismillah. Bir saat geçti. 1 saattir yürüyoruz. Böyle bir yerde dinlenme molası verdik. Bir kahve içeceğiz. يا اهلا وسهلا، احنا الان في مسار ادم سبيك. انا والشيخ طاهر هنا ناخذ استراحه نشرب قهوه. كنت اتوقع المسار اصعب من كذا، لكن لعله ان شاء الله يكمل على ما هو عليه، وتجربه جميله لابد تجربها. İnşallah. Herkese selamlar. Kahveler bitti, devam ediyoruz. Tam 3 saat oldu. 3 saattir yoldayız. Ama henüz ulaşamadık. Yolun belirli noktalarında böyle dinlenmek için alanlar yapmışlar. Yemek yiyip ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir alan. Devam edelim. İnsanlar böyle ip bağlıyorlar. Sanırım dilek anlamına geliyor ama tam emin değilim. Tam 4 saat oldu. Hala yollardayım. Ben ve Asam devam ediyoruz. Yoruldum ama devam edelim. Sonunda tepeye ulaştım. Biraz zorlu oldu ama değdi. Çok güzel bir manzara var burada. Burada ayrıca bir ayak izi var. Budistlere göre burası, yani burada bulunan ayak izi Buda'ya ait. Hindular bunun Krishna'nın ayak izi olduğunu, semavi dinlerde ise bunun Hazreti Adem'in ayak izi olduğuna inanılıyor. Fakat Sri Lanka'nın çoğunluğu Budist olduğu için burada bir Budist tapınağı yapılmış ve insanlar burayı ziyaret ediyor. Böyle. Bu arada İbn Battuta seyahatnamesinde
Sri Lanka'ya olan seyahatinden bahsediyor. Bence seyahatnamenin en güzel bölümlerinden. Ve buraya çıkmış İbn Battuta, Adem Tepesi'ne. İbn Battuta'nın aktardığına göre burada toplam 2 yol varmış buraya çıkmak için. Bir tanesi erkekler için, diğeri de kadınlar için. Kadınların çıktığı nispeten daha kolay çıkılabilir bir yolmuş. Ve erkekler bir yoldan, kadınlar bir yoldan burayı ziyaret ediyorlarmış. Buradaki gezimi bitirdim. Artık buradan ayrılıyorum. Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün Hatton şehrinden Ella'ya doğru bir tren yolculuğu gerçekleştireceğim. Hadi başlayalım.
Şimdi Sri Lanka'da başkent Colombo'da bir gece sokak yemeklerinin satıldığı bir yere geldim. Haydi burayı keşfedelim. Burada böyle tost yapan bir abimiz var. İlginç. Devam edelim. Burada böyle ızgara yapanlar var yine. How much one piece? 650. Yaklaşık $2. Ayrıca bu pazarın her yerinde böyle içecek hazırlayan küçük küçük dükkan mı demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum ama böyle yerler var. Burada böyle ilginç bir şey gördüm. Bambu biryani. Ya bildiğimiz biryaninin bambu ile yapılışı. 1500 Sri Lanka rupisiymiş. Yaklaşık $4 gibi bir şey ediyor bu. Yine böyle klasik Sri Lanka yemekleri satan yerlerde mevcut. Ve burada bir çakma elbek var. Suudiler görmesin. Gözlemlediğim kadarıyla Sri Lanka'da Müslümanlar azınlık olmalarına rağmen toplumda ciddi etkiye sahipler. Yemek sektörü başta olmak üzere toplumun önemli noktalarında ciddi şekilde etkin rol oynuyorlar. Pazarın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor burada. İşte buraya gelirken bugün tok geldim, o yüzden bir şey yemedim ama bir kulfi dükkanını gördüm. Hindistan'ın meşhur dondurmasını tadalım. You want to try this? Is it Şu crunchy malayı yazan Saudi Arabia? en orijinal olanı, ondan sipariş veriyorum. Turkish. Put this one. Stupid. They are very stupid. Tadı bayağı iyiydi. Fiyatı $1. 350 Sri Lanka rupisi. Burada da abi roti yapıyor. Sri Lanka'dayken başımdan kötü bir olay geçti. Şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben Hatton istasyonundan Ella'ya doğru bir tren yolculuğuna çıkıyordum. Ki bu rota Sri Lanka'nın meşhur tren rotalarından bir tanesi. Ella'ya çok yaklaşmışken trenin içerisinde pasaportum, laptopum, yine bir takım önemli eşyalar ve bir miktar paranın olduğu çantam çalındı. Tabii ilk fark ettiğim anda büyük bir şok oldu benim için. Hemen ilk gelen istasyonda indik. Önce tren istasyon şefliğine, daha sonra da onların yönlendirmesiyle
Ki o istasyonun adı Bandarvala istasyonuydu. Bu istasyona yakın bulunan bir polis merkezine gittik. Polis merkezinde ilk işlemler yapıldıktan sonra yarın, yani bir sonraki gün sabah saat 8'de gelmemiz istendi. Diğer gün sabah 8'de geldiğimizde çantanın çalındığını düşündüğümüz istasyona, yani Diatalava istasyonuna yakın olan polis merkezine gittik beraberce. Ve benim soruşturmam o istasyon yakınındaki, yani Diatalava polis merkezi üzerinden yürüdü. İlk aşamada polisler bir araştırma yürüttü. Önce istasyona gittiler. Daha sonra çevrede kamera kayıtlarını kontrol ettiler. En sonunda bir devlet dairesinde bir kamera görüntüsüne rastladık ve hırsızı tespit ettik. Üzerinde çantam var ve yürüyor istasyondan şehir merkezine doğru. Daha sonra polisler birkaç şüpheli üzerine odaklandı, fakat o şüphelilerden de bir sonuç çıkmadı. Ben ne olur ne olmaz diye 3 gün boyunca şehirde bekledim. Fakat artık ülkeyi terk etmem gerekiyordu. O yüzden buradan başkent Colombo'ya doğru hareket ettim. Hedefim Büyükelçiliğe gidip geçici bir pasaport çıkartıp Türkiye'ye geri dönüp artık normal bir pasaport çıkarmaktı. Tam trenle Colombo'ya yaklaşmışken bir haber geldi ve çantamın bulunduğu söylendi. Pasaport numaramı falan attılar. Bu da benim pasaportuma uyuyordu. Daha sonra alelacele tekrardan Colombo'dan o şehre döndüm. Hırsız içerisindeki paraları almış, fakat geri kalan şeyi bir tren istasyonuna bırakıp gitmiş. Tren istasyonunda işte çantam bulunmuş. Daha sonra içerisindeki pasaporttan ve benzeri benim olduğum fark edilince bana haber verilmiş. Bu Diatalava'ya ulaştıktan sonra bir ufak prosedürden sonra çantamın teslim edilmesini istedim. Bu Diatalava'ya ulaştıktan sonra bir ufak prosedürden sonra çantamın teslim edilmesini istedim. Fakat çantamın teslim edilmesi için önce mahkemeye çıkmam gerektiği söylendi. Yine bu şehirde mahkemeye çıktım ve hakimden çantamın verilmesini, belirli seyahat planlarımın olduğunu, çünkü 2 gün sonra başka bir uçuşum vardı, ona yetişmem gerektiğine, pasaportuma ihtiyacım olduğunu söyledim. Hakim de çantamın bana verilmesine hükmetti. Daha sonra alelacele tekrardan Colombo'ya döndüm. Yani bu süre çok çok sancılı geçti. Şu an tabii bir anı olarak kaldı ama o dönem içerisinde çok sancılıydı. Yani bu dönem bütün o bölgedeki polislerle ahbap olduk artık. Hatta o şehirlerdeki normal halk bile beni yolda görünce "ne oldu, çantanı bulabildin mi?" diye mütemadiyen soru soruyorlardı. Orada bir yerel gazeteye çıktım. İşte bir turistin çantası çalındı diye bir haber yapılmış ve bu haber bölgedeki tren istasyonlarına asılmış. Böyle en sonunda çantamı bulduktan sonra oradaki polislerle şöyle bir fotoğraf çektirerek bu macerayı bitirdim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.